Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz TOKİ şu anda kuralsız bir şekilde konut satışı yapıyor. Bunlar 2+1, 3+1 ve 64 ilde olmak üzere 20.000 tane konut satılacağını duyurdular. Bunu zaten bildiğimiz kısım. Yine şöyle bir kısa bir özet geçip ondan sonra bilmediklerimiz üzerine, ayrıntılar üzerine biraz konuşmak istiyorum. 15 Haziran'la 17 Temmuz arasında bu satışlar yapılacak. Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yine bu satışlar gerçekleştirilecek. Bu bir kuraya bağlı değil, ilk giden alır şeklinde olacak. O yüzden öncesinde paranızı bu bankalardan herhangi birinde hazırlamanız gerekiyor. Yani o gün gittim ben elimde parayla yatırdım, işte peşinatını yatırdım, evi aldım gibi bir şey yok. Tabii ki var ama ilk giden alır olacağı için yetişemezsiniz. O yüzden bir önceki günden, işte bir önceki iş gününden parayı hesabınızda hazır tutmanızda fayda var. Böyle yaparsanız o gün sabah erkenden şube açılmadan kapıda olursanız, ki mutlaka bu şubelerin kapılarında da kuyruk olacaktır. Erkenden orada olursanız sıraya girip hızlı bir şekilde evinizi alabilirsiniz arkadaşlar. 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor ve üzerinize kayıtlı ev olmaması gerekiyor. Bundan başka hiçbir şart yok. Eşinizin ya da sizin üzerinizde ev yoksa ve 18 yaşınız üzerindeyseniz ev alabiliyorsunuz. Öyle bir gelir şartı falan ve başka bir şey yok ya da işte bir ikamet şartı yok. Mesela ben İstanbul'dayım. İstanbul'a baktım, satış yok. Denizliyim ben. Denizli'ye baktım, orada var. Mesela almak istersen Denizli'den, memleketimden alabilirim mesela. Ön başvuru olmayacak, açık satış usulüyle olacak. Başvuru bedeli ödeme diye bir şey yok. Evin parasını yatırıyorsunuz zaten. Dediğim gibi ikamet koşulu yok. 64 ilden herhangi birisinde seçim yapabiliyorsunuz. 3 alternatif sunuluyor arkadaşlar. Birincisi peşin alımlarda %25 indirim. İkincisi %50 peşinat bedeli için 72 ay vade, %8 indirim. Üçüncüsü de %50 peşinat var yine. 60 ay vade alternatiflerinden bir tanesi seçiliyor. Sözleşme imzalanmasının mütakip peşinat ve taksit ödemeleri hemen başlıyor. Konutlardan bir bölümü hemen teslim edilecekken bir bölümü ise 48 ay içerisinde teslim edilecek. 2+1 ve 3+1 olmak üzere farklı konutlar olacak. İsteyen istediği büyüklükte evi satın alabilecek. Peki hangi illerde kaç tane ev satılıyor, buna bakalım. Afyonkarahisar'da 395 tane, Ağrı'da 118 tane, Aksaray'da 219 tane, Amasya'da 68 tane, Ankara'da 2062 tane, Antalya'da 46 tane, Ardahan'da 14, Artvin'de 30, Aydın'da 310, Balıkesir'de 213, Batman'da 588, Bayburt'ta 172, Bilecik'te 206, Bingöl'de 88, Bitlis'te 262, Burdur'da 269, Bursa'da ise 2190 tane. Devam edelim. Çanakkale 108, Çankırı 83, Çorum 157, Denizli 319, Düzce 130, Edirne 127, Erzincan 37, Erzurum 21, Eskişehir 575, Giresun 38, Gümüşhane 44, Hakkari'de 86 tane, Isparta'da 176 tane, İzmir'de 306 tane, Karabük'te 127 tane, Karaman'da 120 tane, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28 tane. Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'nde 139, Kırşehir'de 120, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115. Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5 tane, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'ta ise 203 tane var. Şırnak'ta 275, Tekirdağ'da 424, Tokat'ta 61, Van'da 61, Yozgat'ta 216 tane var. Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Antep'te sadece 7 tane, Hatay'da 1238 tane, Maraş'ta 1073, Malatya'da 1000 tane. Baktığımızda işte Hatay, Maraş ve Malatya'da zaten 3000 üzerinde ev var. Yani deprem bölgesine biraz ağırlık verilmiş gibi gözüküyor. İstanbul'da yok, en çok dikkat çeken. İstanbul için kiralama usulü yapmayı düşünüyorlar. Bunu zaten açıkladılar. Bu yüzden kiralık evler yapıp da insanlar düşük kirada oturmayı hedefledikleri için buraya satış koymamışlar gibi gözüküyor. Ya da belki de İstanbul'da maliyetler çok olacağı için bu projeye kapsamını almamış olabilirler. Çünkü daha yüksek fiyatlara satmaları gerekecek. Amacının dışına çıkacak gibi bir durum olabilir. Belki de bu yüzden koymamışlardır. Bunu bilemeyiz. Baktığınızda aslında hani 3 milyona 4 milyona ev alıyorsunuz gibi gözüküyor. Bu yönde aslında güzel, mantıklı. Ama hani dar gelirliye hitap etmiyor. TOKİ genelde dar gelirli üzerinedir ya. Çok fazla dar gelirliye hitap etmiyor. Çünkü kenarda 1,5 milyonunuz falan bulunması gerekiyor. Ben işte dediğim gibi Denizliyim. İstanbul'da yaşıyorum ama İstanbul'da olmak için Denizli'ye baktım mesela. Benim de evim yok. Ev alabilmek için baktım Denizli'ye. İşte 2+1 ve 3+1 var. Pamukkale ilçesinden bir tane rastgele seçtim, 3+1'lerden baktım. 3 alternatiften hangisini yaparsam yapayım kenarda yani 1 milyon 1,5 milyon lira arası param olması gerekiyor. Çünkü işte %50 peşinatla indirim ya da işte tamamını alırsanız işte %25 indirim. Mesela az önce anlattım ya, %8 indirim falan bunlar var ama
hiçbir şekilde peşinatsız alış ya da işte ne bileyim %5 peşinat falan böyle küçük peşinatlar yok. O yüzden kenarda en az 1,5 milyon lira paranız olması gerekiyor. Kenarda bir paranız yoksa tekrar yani krediye girip buraya girmek de mantıklı değil. Çünkü 1 milyon, 1,5 milyon girdiğiniz kredi şu anda 4-5 milyon olarak ödenecek demektir. Bu yüzden de yani paranız yoksa aslında çok fazla hitap etmiyor. Kenarda parası bulunup ev almaya yetmeyen insanlar için çok güzel bir fırsat. Kenarda 1 milyon, 1,5 milyonu var. İşte altını var vesaire. Onları bozup buraya yatırıp kalan da taksit taksit ödeyip ev almak için gerçekten güzel. Ama dediğim gibi parası olmayan insanlar için, dar gelirli için çok fazla hitap eden bir durum yok ortada. Ve 20 bin tane ev olup da kura değil ilk giden alır şeklinde olduğu için de bankalarda uzun kuyruk olacaktır ve mutlak yani benim tahminim ilk gün öğleye kadar bu iş tamamlanacaktır diye düşünüyorum. Hani neredeyse bir aylık bir süre var ama ev kalmayacaktır yani öyle. Ben hani bekledim, paramı ayarladım, 15. günde gittim başvurdum. Zannetmiyorum ev kalacağını. Bu yüzden eğer böyle bir düşünceniz varsa sabah erkenden bankada olun. Hatta dediğim gibi paranızı önceden ayarlayın. Bu şekilde arkadaşlar. Sorunuz varsa yorumlara yazın. Üzerine konuşuruz. Ben de açıklandığı kadar tabii ki bilgiye sahibim. TOKİ'de falan çalışmıyorum. Açıklandığı kadar, araştırdığım kadar bilgiye sahibim. Bilmediklerim de olacaktır, bildiklerim de olacaktır. Mutlaka aklınıza gelenleri yorumlarda soru olarak yöneltebilirsiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun. İyi günler.